Arkeolojik kazılar sonucu bulunan, tarihin karanlık dönemlerine ışık tutan Türk kültür ve medeniyetlerini hiç merak ettiniz mi? Gelin arkeolojik kazıların sonuçlarını beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Anav kültürü, M.Ö. 4000, M.Ö. 1000. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarındaki Anav adını taşıyan bölgede yapılan arkeolojik kazılar sonucu bulunan medeniyettir. Güneşte kurutulmuş tuğlalardan yapılan evler, at, koyun, sığır besiciliğinin ve çiftliğinin yapıldığını gösteren kalıntılar yer almaktadır. Türk kültürünün önemli bir belirleyicisi olan atın Anav kültüründe bulunması, bu kültürün Türkler ile alakası için önemli bir delildir. Türk dünyasının ilk ansiklopedik sözlüğü olan Divan-ı Lügat-ı Türk'te kuş kanadıyla Türk atıyla denilmektedir. Milattan önceye ait Çin kaynakları, milattan sonraki antik Yunan, Rus, Süryani ve İslam kaynaklarında Türklerin at üstünde yiyip içtikleri, alışveriş yaptıkları, sohbet ettikleri, hatta uyudukları anlatılmaktadır. Atlar başka kavimleri sırtında taşır, Türk ise atın üstünde yaşar. Tabiri dış kaynaklarda sıkça geçmektedir. Çin kaynaklarında kendilerini ata binmeyi Türklerin öğrettiği açıkça ifade edilmektedir. Anav kültürünün izlerinden birisi de Namazgah Tepe'de bulunmuş. Burada yapılan kazılarda çömlekler, M.Ö. 2500 yıllarına ait dibekler, bakır süs eşyaları bulunmuştur. Türklerin çok eski tarihlerde buğday ve arpayı dibekte öğütüp un ve ekmek yaptıkları ve madenleri işlemeye başladıkları tespit edilmiştir. Bu kültürün başlangıcı, kazılarda bulunan eşyalara uygulanan karbon 14 elementinin radyoaktif yaralanma ömrü testlerine dayanılarak en eski M.Ö. 7000 ile M.Ö. 5000 yılları arasında tarihlenir. Başka kaynaklara göre hatta M.Ö. 10.000 ile M.Ö. 9000 yılları arasında tarihlenebilir. Kazılar sonucunda bu kültür çevresindeki insanların yerleşik oldukları, tuğladan yapılma evlerde oturdukları, dokumacılık, toprak ve bakır işlemeciliği, koyun, keçi, sığır ve deve besledikleri ve bununla birlikte tarım da yaptıkları ortaya çıkmıştır. Afanasyevo kültürü, Altay Dağları ve Minussinsk Ovası civarında görülen, M.Ö. 3300 ile M.Ö. 2500 yılları arasında Kalkolitik çağda var olmuş, Güney Sibirya'da bulunmuş olan en eski arkeolojik kültür. Kültürün ismi bölgede bulunan Afanasyevo Dağı'ndan gelmektedir. Altay ve Sayan Dağları'nın kuzeybatısındaki bozkırlarda gelişmiştir. Avcılık, hayvancılık, taştan ve bakırdan eşyalar yaptıkları kazılar sonucu ortaya çıkmıştır. Andronova kültürüyle devam eden ve İskit, Hunlar, Moğollara uzanan Bozkır Konfederasyonu yönetiminin bilinen ilk büyük temsilcisidir. Toplu mezarlar bu kültürde yaygın olarak kullanılmamıştır. Afanasyevo mezarları genellikle tek veya küçük kolektif gömülerden oluşmuş ve ölüler mezarların içerisinde oturur pozisyonda gömülmüşlerdir. Mezar çukurları dikdörtgen veya daire şeklinde kazılmış ve mezarlar çeşitli taşlarla işaretlenmiştir. Afanasyevo ekonomisi sığır, koyun ve keçi yetiştirmek üzerine kuruluydu. Aynı zamanda vahşi ve evcil at kalıntılarına da rastlanmıştır. Kültür, bölgedeki ilk yemek üreten toplum olmaktadır. Arkeolojik çalışmalarda kemik iğneler, çakmak taşından yapılmış ok uçları ve çeşitli aletler ortaya çıkartılmıştır. Bunlara ek olarak altın, gümüş ve bakırdan oluşan küçük eşyalara rastlanmıştır. Bu kalıntılar Türklerin o dönemde maden çağına girdiklerini ve besicilik yaptıklarını göstermektedir. At ve koyun kemikleri yan yana bulunmuştur. Kelteminar kültürü, M.Ö. 5500 ile M.Ö. 3000 yılları arasında var olmuş, Amudarya Deltası, Zarafşan Nehri, Karakum Çölü ve Kızıl Kum Çölü etrafında yerleşik bir hayat yaşamış, Neolitik balıkçı ve kültür toplumlarını kapsayan terim, günümüzde bu bölgeler Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Kültür ilk olarak 1939 yılında S.P. Tolstoy önderliğinde Sovyetler Birliği tarafından keşfedilmiş ve kültüre keşfedildiği bölgenin ismi verilmiştir. Tasabakyap kültürü ilerleyen zamanlarda Kelteminar kültürünün yerine geçmiştir. Bu kültürün mensuplarının ilk olarak avcı toplayıcılık ve balıkçılık yaptıkları, daha sonra ise hayvancılıkla uğraşmaya başladıkları düşünülmektedir. Buzul çağının bitmesiyle beraber pek çok insan grubu bu bölgeye göç etmiş, köpek gibi hayvanların, yay ve ok gibi yeni icatların yaygınlaşmasında rol oynamışlardır. Aral Gölü çevresinde Kelteminar isimli yörede geniş ağızlı, düz tabanlı, kulpsuz ince çizgi çömlekler bulunmuştur. Afanasyevo kalıntılarında bulunan çömlekler ile aynı tiptedir. Andronova kültürü, M.Ö. 2000, M.Ö. 900 yılları arasında Altay ve Tanrı Dağları, Batı Sibirya ve Hazar'ın kuzeydoğusuna kadar uzanan bölgede yaşamış, Tunç çağı toplumları için kullanılan terim. Afanasyevo kültürüyle başlayan ve İskit, Hunlar, Moğollara devam eden Bozkır Konfederasyonu yönetiminin temsilcisidir. Doğuda Baykal Gölü, güneyde Tanrı Dağları,
batıda Don Nehri'ne uzanan ve ilk yurdun hemen hemen tamamını Altay Dağları ile Ural Nehri arası kapsayan bu bölgedeki kazılarda Afanaseyova kültürünün gelişmiş devamlılığı tespit edilmiştir. Bu bölgede yapılan kazılarda Türklerin aynı tip çömlekler, taş kaşıklar, kemik iğne ve ok uçları, inci küpe ve takılar, tunç ve altından eşyalar yaptıkları tespit edilmiştir. Andronova ismi Krasnoyarsk Krayi bölgesinde bulunan Rus arkeolog Arkady Tagarinov'un 1914 yılında kültür hakkındaki ilk kalıntıları yakınında bulduğu Andronovo isimli bir köyden gelmektedir. Bu keşifte seramik süslemeler ve çömelme pozisyonunda duran iskeletler barındıran mezarlar bulunmuştur. Andronovo kültürünün yeni bir kültür olabileceği ilk defa 1920 yılında Sergei Diplyakov tarafından anlaşılmıştır. Andronovo kültürü hem çoğunluğu Orta Asya'da bulunan küçük köylerden hem de göçebe halklardan oluşmuştur. Bu köylerde savunma amacıyla inşa edilmiş hendek, yığma tepe ve keresteden çitlere rastlanmıştır. Köyler genellikle 2 ila 20 ev içermiş ancak yaklaşık 100 ev içeren yerleşimler de bulunmuştur. Evler çam, sedir ve huş ağacından yapılmış ve genellikle tepe ve nehirlerin kenarına inşa edilmiştir. 80 ila 300 metrekare evlere de rastlanmıştır. Andronovo kültürünün bireyleri sığır, at, koyun, keçi ve develere sahip olmuştur. Diğer göçebe halklarda da görüldüğü gibi domuz evcilleştirilmemiştir. At, sürmek ve eşya taşımak için kullanılmıştır. Tarımda Andronovo ekonomisinde büyük bir rol oynamıştır. Bölgesel olarak metal üretiminde de gelişmiş bir toplum olduğu bilinmektedir. Bakır cevheri M.Ö. 14. yüzyıl civarında Altay dağlarından çıkartılmaya başlanmıştır. Pek çok tunç obje de kazılarda bulunmuştur. Karasuk kültürü M.Ö. 1500 ile M.Ö. 800 yılları arasında Aral Gölü, Tanrı Dağları, Yenisey Irmağı ve Altay Dağları arasındaki bölgede yaşamış Tunç çağına ait kültür ve toplumları tanımlar. Karasuk kültürünün dağılımı Andronovo kültürünün doğu kısımlarını kapsamış ve zamanla bu bölgede Andronovo kültüründen daha baskın hale gelmiştir. Yerleşik bölgesi kalıntıları çok az sayıda olmakla beraber bulunmuş 200'e yakın kalıntının neredeyse tamamını mezarlar oluşturmaktadır. Bu kültür adını Karasuk Nehri'nden almıştır. Orta Asya'da demir ilk defa bu bölgede işlendi. Keçeden dokunan çadırlarla örtülü 4 tekerlekli arabaların kullanılmakta olduğu bölgede yapılan kazılarda tespit edildi. Karasuk kültürü M.Ö. 8. yüzyıldan itibaren Kuzey Çin, Baykal Gölü, Karadeniz ve Ural dağlarından gelen topluluklardan etkilenmeye başladı ve zaman içinde yerini Tagar kültürüne bıraktı. Ölü gömme adetleri ve seramik süslemeleriyle Andronovo kültürüyle benzerlik gösteren Karasuk kültürü, çevresinde yaşayan insanlar tarım yapmakta, at, deve, sığır ve koyun beslemekte, dokumacılığı bilmekte idiler. En yaygın abideleri mezarlarıydı. Taştan yapılan yamuk dörtgen biçiminde yapılan tabutlardaki ölüler baş kısmı geniş tarafa gelecek şekilde ya sırt üstü ya da esnetilmiş olarak yatırılmıştı. Ürettikleri çömlekler o dönemde Çin ve Moğolistan'da üretilen çömleklerle benzerlik göstermiştir. Taş veya kil toprak içine döküm yöntemiyle bronzdan yapılmış kürekler, bıçaklar ve benzeri el aletlerinden kabzaları, halka halka mantar şeklinde ya da hayvan figürü şeklinde sanatsal eserler de yapılmıştır. Kültürün hayvan figürlerinin İskit Saka Sibirya kültürlerindeki figürlere esin kaynağı olduğu düşünülmektedir. Yenisey Nehri'nin kollarından Karasuk Irmağı çevresinde tespit edilen bu kültür kalıntıları Andronovo kültürünün devamı olmakla birlikte demir madenlerinin keşfedilip işlenmiş olması Türk ve dünya medeniyeti açısından önemli bir katkı ve gelişmedir. 4 tekerlekli araba, sökülüp yeniden kurulabilen keçe çadır, koyun yününden kumaş ve elbise dokunmuş olması gelişme hızının arttığını göstermektedir. Bu bölgede bulunan eşyalarda bakırı arsenik ve kalay karıştırarak metal kalitesinin yükseltildiği görülmektedir. Karasuk kültürünün Çin tarihinde geçen Türk boylarından Tinkliklerin ataları olduğu kabul edilmektedir. Tagar kültürü M.Ö. 800 ve M.Ö. 200 yılları arasında Güney Sibirya'da yaşamış, Akaban ve Yukarı Yenisey Minask bölgesinde yapılan arkeolojik kazılar sonucunda ortaya çıkarılmış Tunç çağı toplumlarına verilen isim. Bulunan kalıntılar Karasuk kültürünün devamı niteliğini taşımaktadır. Türk kültürünün en gelişmiş örneklerini bu bölgede görüyoruz. Tunçtan yapılmış iki yanı keskin bıçaklar ve hançerler, ok uçları, saplı aynalar, bilezikler, küpeler, taraklar ve 3 ayaklı süslü kazanlar, tunçtan yapılmış heykeller ve bu eşyalarının bir bölümünün üzerine işlenmiş ve İskitlerde de görülen Türk sanatının özünü oluşturan hayvan üsluplu tasvirler Türk kültürünün sanat tarzını yansıtmaktadır. Bu bölgede otağı biçiminde yapılmış ağaç kütüklerinden sabit evler bulunmuştur. Tavanlar eğilmiş ağaç dallarıyla kubbe biçiminde yapılmış ve çadırlarda olduğu gibi orta yerinde ocak, tepede ise duman deliği bırakılmıştır. Taştık kültürü milattan sonra 1. ile 4. yüzyıl arasında Sibirya'daki Yenisey Vadisi'nde gelişen bir arkeolojik kültürdü. Kemerova Oblast'ın doğu kısmı olan
olan modern Krasnoyarsk'ın çevresindeki Minnusinsk depresyonunda yer almış kültür, öncülü Tagar kültürünün yerine geçmiştir. Yeraltı türbeleri, mezar ölüm maskeleri ve deri mankenler kültürün kayda değer özelliklerindendir. Yenisey bölgesinde, özellikle de Sayan Kanyonu civarında taşlık yerleşimleri ortaya çıkarılmıştır. Kültürün en heybetli anıtları, büyük miktarda kil ve metal kaplar ile süs eşyaları içermiş çukurlar ve yeraltı türbeleriydi. Ayrıca çok sayıda petrografik oyma bulunmuştur. Bazı mezarlar, kafaları mendil ile sarılmış parlak renklerle boyanmış deriden yapılma insan mankenleri içermiştir. Mankenlerin içerisinde muhtemelen mideyi simgeleyen ve yanmış insan kemikleri içeren küçük deri çantalar bulunmuştur. Boyutu küçültülmüş replika kılıçlar, oklar ve ok kılıfları da yakına yerleştirilmiştir. Taşlı hayvan motifleri İskit Altay tarzında olup önemli oranda Çin motiflerinden etkilenmiştir. Minnusinsk'in güneyindeki Aglati mezarlığındaki kazılar sırasında Leonid Kazlasov zengin bir şekilde dekore edilmiş alçı mezar maskeleri olan bir dizi mumya keşfetmiştir. Mezarlarda ayrıca sağlam kalmış kürk şapkalar, ipek giysiler ve ayakkabılar da bulunmuştur. Ve bu kalıntılar Ermitaj Müzesi, Saint Petersburg'da sergilenmektedir. Shikai adlı kitap, Çinlilerin ilk resmi tarih kitabı olarak kabul edilmektedir. Bu kitaptaki bilgilere göre Çin kaynaklarında tarihin başlangıcı kabul edilen dönemlerde ilk Çinliler ve ilk Türkler bir arada yaşamışlardır. Ve Türk boyları diğer kavimlere üstünlük kurmuşlar ve yine bu ve benzer Çin tarihi kitaplarında yazdığı gibi bu üstünlüğümüz hem at ile savaşabilmek ve atı ilk ehlileştiren toplum olmamız hem de aile ve boylara bağlı ve birlikte hareket etme kabiliyetimiz ile olmuştur. Biz burada Türk kültürlerini ana hatlarıyla özetlemiş sayılırız. Bu devirlerde henüz devlet kurumu oturmamış, daha çok belirli boylar ve beyliklerin diğer beylikler üzerinde etki sahibi olma durumu söz konusu olmuştur. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.